Mayıs 2026, İstanbul. 5 günde 182 anlaşma ve yaklaşık 8 milyar dolarlık iş hacmi. Bu sadece bir savunma fuarı rekoru değil, güç dengelerinin sessizce yeniden yazıldığını gösteren güçlü bir işaret. Ve bu satırın tam ortasında bir ülke var, Türkiye. Eski güçlerin oyun planı, hiç beklemedikleri bir yerden gelen bu hamlelerle sarsılıyor. Peki Türkiye, Pasifik'te savunma oyununu gerçekten değiştiriyor mu? Güneydoğu Asya ülkeleri bugün çok zor bir denklemle karşı karşıya. Bir tarafta Çin'in artan askeri baskısı var, diğer tarafta ise Amerika ve Avrupa'nın pahalı, siyasi şartlara bağlı ve uzun teslimatlı savunma sistemleri. Endonezya, Malezya ve Filipinler için asıl soru şu: güvenlik için tek bir büyük güce mi bağımlı kalacaksın, yoksa daha esnek, daha ulaşılabilir ve teknoloji paylaşımına açık yeni ortaklar mı arayacaksın? İşte Türkiye tam bu boşlukta sahneye çıkıyor. Çünkü Ankara'nın sunduğu formül net. Fiyat, hız, savaş tecrübesi, teknoloji transferi ve siyasi esneklik. Soru şu: bir ülke, süper güç bütçesine sahip olmadan etkili bir hava gücü kurabilir mi? Amerikan MQ-9 Reaper gibi sistemler çok gelişmiş platformlar ama maliyeti yüksek. Açık kaynaklarda MQ-9 Reaper için yaklaşık 30 milyon dolar seviyesinde birim fiyatlardan söz ediliyor. Bayraktar TB2 için ise yaklaşık 5 milyon dolar bandı sıkça referans alınıyor. Yani kabaca, bir Reaper parasıyla 5 TB2 alabiliyorsunuz. Ama mesele sadece ucuzluk değil. TB2, Ukrayna'da, Libya'da, Karabağ'da ve farklı sahalarda gerçek çatışma ortamında görüldü. Bu yüzden Güneydoğu Asya'daki karar verici şuna bakıyor: bu sistem sahada işe yarıyor mu, hızlı teslim edilebiliyor mu, bakımı sürdürülebiliyor mu ve alıcı ülkeye bağımsız hareket alanı veriyor mu? Türkiye'nin avantajı tam burada başlıyor. En kritik örnek Endonezya. Jakarta tek bir güce yaslanmak istemiyor, Fransa, Amerika, Çin ve Türkiye arasında çok yönlü bir savunma dengesi kurmaya çalışıyor. Ve Türkiye bu boşluğa güçlü girdi. Endonezya'nın 48 adet KAN için Türkiye ile sözleşme imzalaması sadece bir uçak alımı değil. Türkiye'nin en gelişmiş yerli savaş uçağı programı için uluslararası bir güven testi. Ardından Kızıl Elma hamlesi geldi. Baykar'ın insansız savaş uçağı Kızıl Elma için Endonezya ile ilk ihracat anlaşması yapıldı. İlk aşamada 12 uçak ve teslimat hedefi 2028 sonrası. Paketin içinde sadece platform yok, bakım altyapısı, eğitim, yerel kabiliyet geliştirme ve teknoloji ortaklığı da var. Bu klasik bir satıcı-müşteri ilişkisi değil, savunma sanayi üzerinden kurulan stratejik ortaklık. Hava sahası önemli ama Güneydoğu Asya için deniz daha da kritik. Çünkü Güney Çin Denizi sadece bir deniz alanı değil, enerji yolları, ticaret rotaları, ada egemenliği ve askeri caydırıcılık meselesi. İşte burada Türkiye'nin milli gemi tecrübesi devreye giriyor. Malezya için üretilen gemiler, Türkiye'nin kendi sularında test edip onayladığı o meşhur tasarımın genlerini taşıyor. İlk geminin 2026'da denize indirilmesi, Türkiye'nin artık sadece İHA alanında değil, deniz platformlarında da bölgesel bir alternatif olduğunu gösteriyor. Endonezya ile fırkateyn, Malezya ile korvet ve farklı ülkelerle deniz sistemleri. Bu tablo şunu söylüyor: Türkiye Pasifik'e sadece drone satmıyor, deniz güvenliği mimarisine de giriyor. Peki Türkiye'nin bu hızlı girişi, bölgenin geleneksel koruyucusu olan devleri tamamen devre dışı mı bırakıyor? Hayır. Böyle söylemek abartı olur. Fransa bölgede güçlü, Amerika en büyük askeri aktör, Güney Kore, Çin ve Avrupa şirketleri de masada. Ama değişen şey şu: Batı artık tek seçenek değil. Eskiden bir ülke gelişmiş savaş uçağı, fırkateyn ya da yüksek teknoloji silah sistemi almak istediğinde birkaç büyük kapıya mahkumdu. Bugün tablo değişiyor. Türkiye, Güney Kore, Çin ve yerel üretim ortaklıkları yeni bir rekabet alanı oluşturuyor. Bu rekabet, alıcı ülkelerin pazarlık gücünü artırıyor. Ve jeopolitikte en değerli şey bazen silah değil, seçenektir. Türkiye bu ülkelere tam olarak bunu sunuyor.
Türkiye'nin avantajını tek kelimeyle açıklamak yanlış olur. Bu sadece fiyat değil, sadece teknoloji de değil. Asıl formül şu: uygun maliyet, savaşta kanıtlanmış sistemler, teknoloji paylaşımına açıklık, daha esnek siyasi ilişki ve ortak üretim kapısı. Ama burada dürüst olmak gerekiyor. Türkiye'nin önündeki asıl sınav artık satış yapmak değil, satılan sistemleri yıllarca destekleyebilmek. Yedek parça sağlayabilmek, eğitim verebilmek, bakım merkezleri kurabilmek ve Pasifik gibi uzak bir coğrafyada kalıcı lojistik ağ oluşturabilmek. Çünkü savunma sanayinde asıl güç, imza töreninde değil, sistemin yıllar boyunca sahada çalışmasında belli olur. Bugün Güneydoğu Asya'da yaşanan şey, basit bir silah ticareti değil. Orta güçlerin stratejik özellik arayışı. Endonezya, Malezya ve Filipinler gibi ülkeler artık tek bloktan, tek tedarikçiden, tek siyasi merkezden gelen çözümlere bağımlı kalmak istemiyor. Türkiye ise bu boşluğu görüyor. Kaan ile gelişmiş savaş uçağı iddiasını, Kızılelma ile insansız savaş uçağı vizyonunu, milli gemi ile deniz platformu tecrübesini ve Bayraktar ailesiyle sahada kanıtlanmış İHA gücünü aynı stratejik paketin içine koyuyor. Peki Türkiye, Pasifik'te Batı'nın yerini mi alıyor? Henüz hayır. Ama Batı'nın tek seçenek olduğu dönemi zayıflatıyor ve bu, tek başına büyük bir jeopolitik kırılma. Asıl soru şu: Türkiye bu fırsatı kalıcı bir stratejik etkiye dönüştürebilecek mi, yoksa bu sadece geçici bir ihracat dalgası mı olacak? Sizce Güneydoğu Asya'da Türkiye'nin en güçlü kozu hangisi? HA mı, Kızılelma mı, milli gemi mi, yoksa siyasi şartlara bağlı olmayan savunma ortaklığı mı? Yorumlarda konuşalım. Stratejik gelişmeleri tarafsız, anlaşılır ve derinlikli analizlerle takip etmek için Stratejik Odak ailemize katılın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.